Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce hiçbir yerde görmediğim son derece yumuşacık ve bir o kadar da leziz bir ekmek tarifiyle geldim. Bu ekmeği kahvaltı sofralarınızda keyifle tüketeceksiniz. Karşınızda ballı ekmek. Malzemelerimizi sayalım. Ön mayalama için 1,5 su bardağı sıcak su, 2 tatlı kaşığı kuru maya, 1 çay kaşığı şeker. Hamuru için 4,5 su bardağından biraz fazla un, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yumurta sarısı, 1 tüm yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 5 yemek kaşığı bal, üzeri için 1 yumurta, 1 yemek kaşığı süt ve susam. Malzemelerimiz bu şekilde. Ön mayalama için derin bir kaba kuru mayamızı alıyoruz. 1,5 su bardağı sıcak suyumuzu ekliyoruz. Son olarak şekeri de ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Mayanın aktif hale gelmesi için 15 dakika kadar bekleteceğiz. Hamurumuzu hazırlamak için unumuzu yoğurma kabımıza aktarıyoruz. Daha sonra yumurtaları sıvı yağımızı tuzu 15 dakika bekletip aktif hale getirdiğimiz mayamızı ve son olarak 5 yemek kaşığı balımızı da yoğurma kabımıza alıyoruz. Artık yoğurmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi son derece cıvık bir hamur elde ettik. Undan una değişeceği için siz istediğiniz kadar un ekleyebilirsiniz. Ben de biraz sonra göreceğiniz kıvamı alması için un eklemeye devam ettim. Hamurumuz istediğimiz kıvama ulaştı. Bir miktar un serptiğimiz tezgahımıza alabiliriz. Burada da 20 dakika kadar yoğuruyor olacağız. Eğer yoğurma makineniz varsa bu süre 10 dakikayla sınırlı kalabilir. Hamurumuzu pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurduk. Derin bir kabı bir miktar sıvı yağ ile güzelce yağlıyoruz. Hamurumuzu bu kaba alıp üzerini güzelce örteceğiz. Bu şekilde 1 saat kadar mayalanıyor olacak. Mayalanan hamurumuzun son hali bu.
Gördüğünüz gibi oldukça kabardı ve hacim kazandı. Tekrar tezgahımıza alıyoruz. Burada hamurumuzu bir rulo haline getirip 6 eşit parçaya bölüyoruz. Böldüğümüz parçalardan her birini güzelce yuvarlayıp beze haline getiriyoruz. Hazırladığımız bezeleri tabanına yağlı kağıt serdiğimiz kelepçeli bir kek kalıbına güzelce diziyoruz. Bezelerimizi güzelce yerleştirdik. Burada yine üzerlerini kapatıp 40 dakika kadar daha dinlendireceğiz. Dinlenen bezelerimizin son hali bu şekilde. Üzerlerine sürmek için karışımımızı hazırlayalım. Yumurtamızı sütle güzelce karıştırıyoruz. Karışımımızı üzerlerine sürüyoruz. Ekmeğimizin susamlarını da serpebiliriz. Artık fırına girmeye hazır. 175 derecede 30 dakika kadar pişecek. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz nar gibi kızardı. Görüntüsünden bile ne kadar yumuşak olduğu belli. Bu arada videolarımızdan anında haberdar olmak için zil simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ekmeğimizi kalıbından çıkarabiliriz. Bu haliyle adeta bir çiçeği andırıyor. Bu görüntüden ne kadar yumuşak olduğunu anlayabilirsiniz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, paylaşımlarımıza beğeni ve yorum yapmayı, Instagram sayfamızda takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.